Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Süvari'nin efsanevi komutan kasmadaki yol haritasını inceliyor olacağız. Öncelikle bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Daha önceki çektiğim videoyu yükleyemeden güncelleştirme geldiği için oyundaki elmas tedarik etme alanınız birazcık daraldığından dolayı yağmacı ve barbarlardan gelen elmas azaldığı için, iktisadi olarak kaynaklar daraldığı için yeniden bir tercih skalası yaratmamız gerekiyor. Bir öncelik konuşuyor olmamız gerekiyor diye düşünerek böyle bir şey yapıyorum. Şimdi dostlar, öncelikle şöyle bir şey var. Bulunduğunuz krallığın balinalarının alışveriş yapabilme potansiyeli, sizin dolan AP'nizi sürekli harcamanız, başka değişkenler de var tabii ki oyunun içerisinde. Bunlar farklılık yaratacağı için bu videolar, yani bu bahsettiğimiz yol haritası videoları herkesin her şartını karşılamıyor ne yazık ki. Ama ben mümkün olduğunca genel konuşmaya çalışacağım. Siz de yorumlar kısmında sizi kapsamayan bir şey varsa veya size cevap olmayan bir şey varsa sizin koşullarınızı, durumunuzu anlatan yorumlarla sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben yine sizler için en optimum seçenekler ne olabilir, bunları sizler için değerlendiriyor olurum. O şekilde yapalım bunu. Çünkü geniş bir alan var bu noktada. Herkesin şartları eşit olmuyor maalesef oyuna başladığında. Şimdi dostlar, öncelikle oyuna ilk başladığınızda süvari olarak elde edebileceğiniz iki tane komutan var. Biri Minamoto, biri Cao Cao. Öncelikle bir Minamoto'dan bahsedelim. Şimdi Minamoto'da şöyle bir durum var dostlar. Minamoto Türkiye şartlarıyla paketleri çok pahalı olan bir komutan olduğu için herkesin elde edebileceği veya herkesin para harcayabileceği bir noktada değil. Zaten free to play'i çok da ilgilendirmiyor bu aşama. Ama para harcayacak bir insanın bile, eğer az harcayacak bir profilseniz, siz az harcayacak bir insansanız, Minamoto'ya yatırım yapmak yerine oyunun ilk gününden itibaren cevher tedariği alıp günlük sandıkları çekip cacağınızı daha hızlı kasılmasını sağlayıp aynı zamanda cevher biriktirip Cengiz'inizi daha iyi bir seviyeye götürme yönünde adımlar atabilirsiniz. Bu sizin için daha iyi olur. Tabii ki low spender değilseniz, az harcayan değilseniz, daha fazla para harcayabilecek durumdaysanız Minamoto'yu alıp aynı zamanda cevher tedariği, günlük sandıkları vesaireyi çekebilecek durumdayım ben, benim için sıkıntı değil diyorsanız Minamoto'nuzu alın. O konuda sıkıntı yok. Alana daha fazla kıta çıkmanızı sağlayacağı için Minamoto sizin için iyi olacaktır. Ama bir free to play ve low spender için parasını daha iyi harcayabileceği, yani kendisine uzun vadede daha iyi verim getirebileceği yerler varken Minamoto'ya yatırım yapması çok da doğru değil dostlar. Cao Cao'ya gelelim. Şimdi Cao Cao ile ilgili şunu söyleyeceğim dostlar. Eğer oyuna para harcıyorsanız da, low spender'sanız da ya da hiç harcamıyorsanız da bence yapmanız gereken şey altın anahtarlardan yükselmesini beklemek. Birazcık para harcıyorsanız da günlük sandıklardan gelen Cao Cao kafalarıyla Cao Cao'nuzun kasılmasını sağlamanız sizin için daha verimli olacaktır. Çünkü direkt yatırım yaptığınız takdirde Cao Cao'ya, yani efsanevi kafalarınızı harcadığınız takdirde, sizin ileride sizin için daha önemli olacak komutanlar geldiğinde elinizde kafalar olmayacak. Bir de kaynaklar anlamında daha da sıkıntılı bir noktaya gidildi bu barbarlarla yağmacıların sorunu nedeniyle oyunda. O yüzden de biraz daha böyle kafaları Cengiz'e, Saladin'e ayırmanız, işte yeri geldiğinde YSG'yi kasarken kullanmanız sizin için Cao Cao'ya oranla daha iyi olacaktır. O yüzden Cao Cao'nun ilk becerisini 5 yapıp 1-1-1-1 şeklinde kullanabilirsiniz. Bazı dostlarımız ilk 3 becerisini açıp 3. becerisi 5 olduktan sonra 4. beceriyi açıyor. Ama 4. beceri de kıymetli bir beceri. Yani hem barbar keserken, barbar kalesi keserken çok kıymetli bir beceri, hem de alanda savaşırken iyileştirme faktörüyle her zaman rakibinize göre daha yüksek kıta sayısıyla hasar çıkartıyor olduğunuz için daha fazla hasar vurmanızı sağlıyor. Öfke geri kazanımıyla daha çabuk beceri atmanızı sağlıyor gibi özellikleri olduğu için 4. becerisi de çok kıymetli bir beceri olduğu için ben 5 yapıldıktan sonra ilk becerisi tamamının açılması yönünde oyumu kullanıyorum. Ama yine bir başka bir görüş daha var. Bu şekilde de yolunuzu alabilirsiniz. Evet dostlar, şimdi ikincil olarak, yani Minamoto, Cao Cao'dan sonra gelen komutanlar anlamında ne yapıyorsunuz, neye göre yaparsınız, nasıl bir tercihiniz olmalı, ondan bahsedelim. Şimdi bulunduğunuz krallıkta çok yüksek para harcayan insanlar varsa, yatırımlarını Saladin'e yapacak çok fazla süvari hesap varsa ve valiler çok kanlı geçecekse ve siz de elinizdeki hızlandırmalar, kaynaklarınızın durumu anlamında Saladin'e yapacağınız yatırımda 10 kafa almaktan fazlasını yapamayacaksınız ya da 10 kafayı bile çok zor alacaksanız kaynaklarınızı Saladin'e yatırmanız çok doğru değil. O noktada Cengiz'e yatırım yapıp Cengiz'inizi çarktan mümkün olduğunca çok fazla çevirip Cengiz'inizi kasmanız daha doğru olacaktır. Bir de şöyle bir durum daha var dostlar. Cengiz'e başlayıp ilk 2 becerisini 5 yapıp sonra onu yarıda bırakıp Saladin'e dönen arkadaşlar var. Bu da sıkıntılı bir durum. Çünkü Cengiz'den tam verim almaya başlayacağınız seviyelere doğru Cengiz'i götürürken
bir anda Cengiz'i yarıda bırakıp Cengiz'den alacağınız verimi de düşürüp bir yandan da işte Saladin'in ilk 3 becerisi 5 olana kadar ki düşük veriminden dolayı alanda savaşırken aldığınız verimden çok fazla feragat etmiş oluyorsunuz. O yüzden bir komutana başladıysanız ve o komutan sizin biriminiz için önemli bir komutansa ondan sonra bir komutana geçmeniz daha iyi. Yani o komutanı fullleyip ondan sonra diğerine geçmeniz daha iyi. Eğer Saladin'i temin etmenizle ilgili bir sorun yoksa, yani validen rahat alabilecekseniz Saladin'i alın ve ilk Saladin'in ilk 3 becerisini 5 yapacak şekilde kasın. Ama krallığınızdaki şartlarınız buna el vermiyorsa, Cengiz'e başladıysanız sonrasında Cengiz'i bitirmeden Saladin'e dönmenizi çok önermiyorum. Cengiz'inizi bitirin. Cengiz'iniz ustalık becerisi açılsın. Bir komutandan daha fazlasını yapabilecek hale gelsin. Yani %30 ihtimalle ustalık becerisinin tetiklenmesi, yani ilk becerisinin tetiklemesiyle çok yüksek hasarlara çıkın. Ondan sonra Saladin'inizi kasın. İsterseniz Cengiz'in arkasına koyarsınız. İsterseniz YSG yaparsınız. Saladin'in arkasına koyarsınız. Cao'yla işte Cengiz'i eşleştirirsiniz. Minamoto'nuz varsa daha farklı kombinlere gidersiniz. O şekilde bir yol haritası çizin kendinize. Şartlar, durumlar, krallığınıza göre hareket etmeye çalışın. Cengiz ilerleyen aşamada çok güzel yerlere gidecek. Çok farklı yerlere de gidecek. Cengiz'in 2 tane farklı eşiği var. İlk KVK'da zaten domine ediyor. İkinci KVK'dan sonra 3. KVK ile birlikte oyuna Atilla Takeda geldiğinde Takeda'yı ilk kasmaya başladığınız zaman olacak. O zaman da Cengiz'in arkasına ilk Takeda'yı kasmaya başladığınız için, Atilla'yı sonrasında kasacağınız için Takeda'yı değerlendirmeye başlayacaksınız. O odak alma sorununu da Atilla'yı kasmış olacağınız zamana kadar, yani Atilla fullenene kadar süreçte Cengiz'in arkasında Takeda kullanarak çok farklı bir forma geçecek. Yani hem tank hem yüksek hasarlı, normal hasarda vurabilen çok tuhaf bir komutan haline gelecek Cengiz. O arada mesela çok fazla keyif alacaksınız Cengiz'den. Sonra aslında Atilla'nız bitince Atilla'yı zaten mecburen Takeda ile kullanıyorsunuz. Başka bir opsiyonunuz yok. Atilla Takeda yapmaya başladığınız zaman da Cengiz'in arkasında bir miktar boşluk yaşıyorsunuz. Onda da işte o dönemi Cengiz'i Cao ile kullanarak, Saladin'i YSG ile kullanarak, Atilla'yı da Takeda ile kullanarak geçiriyorsunuz. Ve sonrasında oyuna bu sefer William ve Maurya geliyor. William Maurya geldiğinde William çok yüksek hasarı olan, gerçekten Cengiz'le uyumu çok ciddi hani etkiler yapabilecek çok tatlı bir komutan. William'ın gerçekten oyundaki etkisi çok büyük. Ve alan hasarı da kazandırıyor. Hani hem Cengiz çok hızlı öfke doldurup çok hızlı beceri atmasını sağlarken alan hasarıyla da alan savaşlarında William'ın çok tatlı işler yapmasını sağlıyor. William'ın yine aynı şekilde çok yüksek hasarlara çıkabilmesi destekliyor. Yani Cengiz'in o çılgın hasarını da destekliyor. Çok tatlı hale geliyorlar ikisi bir arada. Aynı zamanda %20 savunma bonusuna sahip olabiliyor olması, öfke kazanımı sağlaması falan çok yüksek hasarları çok hızlı atmasını sağlıyor Cengiz'in ve Cengiz'i de eğer şu anda göstereceğim şekilde bizim yaptığımız gibi mümkün olduğunca savunma ve sağlık statları veren ekipmanlarla donattığınız takdirde çok yüksek verimler alabiliyorsunuz. Bunun sebebini de izah edelim. Şimdi sağlık statınız yüksek olduğunda sağlık statı veren ekipmanların şu tarz bir artısı var. Birincisi, savaş raporlarınızda sizin hastanenize düşecek olan asker miktarını sağlık statınız ne kadar yükselirse o kadar azaltır. Bu birincisi. İkincisi de hem sağlık hem savunma anlamında sağlığınız yüksek olduğu için kıta sayınızın azalışı daha yavaş oluyor. Savunma da aynı şekilde yiyeceğiniz hasarı düşürdüğü için kıta sayınızın yine azalmasını yavaşlattığı için beceri hasarından çok yüksek işler yapan Cengiz Han William ikilisinin çok daha yavaş erimesini ve çok yüksek beceri hasarlarını çok uzun süre çıkarabilmesine sebebiyet verdiği için alanda çok güzel işler yapmanızı sağlıyor. Beceri hasarı yüksek olan komutanları bu şekilde kombinlemenizi tavsiye ederim. Biraz daha Saladin gibi tank özelliği olan komutanları ise mümkün olduğunca alabildiğiniz yerlerden saldırı özelliklerini komutanınıza ekleyip, saldırı statlarını komutanınıza ekleyip onun tankiliğinin üzerine biraz daha hasar eklemiş olmanız yine sizin alandaki tercih önceliklerinizden biri olacaktır. Bu şekilde daha verimli çalışıyorlar. Devam edelim William'la ilgili. Şimdi William'ı bazı dostlarımız Saladin'le kullanıyor. William'ı Saladin'le kullanmak yanlış değil. Ama Cengiz çok hızlı beceri attırdığı için William'a ve William'ın da çok yüksek nuke hasarları, ek hasar faktörleri falan olduğu için biraz da Cengiz'e tanklık kazandırdığı için aslında çok güzel işler yapabiliyorlar. Bir de William'ın oyundaki etkisi çok güzel bir etkisi var. Öfke dolduruyor. Yani dost kıtaların öfkesini yenileme sağladığı için, dost kıtaların öfkesi hızlı dolduğu için alanda çok hızlı beceri atılmasını sağlıyor. Yani siz 4 kıta 5 kıta çıktığınız zaman alana
William'ın bu etkisi sayesinde çok hızlı öfke yenileyip çok hızlı beceri atıyorsunuz. William'ı Saladin'le kullanacak arkadaşlara şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer YSG kastıysanız, YSG zaten Saladin'i yüksek oranda becerilerinin hasarını YSG'nin hasarı da eklenince yükseltiyor ve çok güzel bir noktaya getiriyor. William'ı Cengiz'de kullanıp Cengiz'den gelecek olan savunma bonusunu da elde edip o şekilde bir verim sağlama yoluna da gidebilirsiniz. O anlamda çok tatlı raporlarda alacaksınız. Onu da söylemiş olalım. Maurya şöyle bir etkisi var oyunda. Maurya biraz daha sıvarmlanabiliyor Atilla ile kullanıldığında ama Maurya Atilla ile kullanılıyor ve çok yüksek hasarları çıkabiliyor. Rallisi güzel işler yapabilen bir komutan. Yani Atilla ile Maurya'yı beraber kullandığınızda çok güzel hasarlar verebiliyorsunuz Atilla Takeda'ya göre. Ama rallisi sıvarmlanabiliyor. Takeda'nın o işte vermiş olduğu statlar düştüğü için. O yüzden Maurya'yı Atilla ile rally komutanı olarak kullanmaya başlayacağınız döneme geldiyseniz dikkat etmeniz gereken şey alanı kazanmış olma önceliğine sahip olmanız. Yani alanı kazanmadan Maurya'yı rallilerde kullanmanız sizin için sorun yaratacaktır. Osiris ve Osiris Ligi maçlarında kullanmanız o kadar sorun olmaz. Çünkü Osiris Ligi maçlarında askerler doğrudan ölmediği için ve iyileştirme mümkün olduğu için Maurya'yı Osiris maçlarında biraz daha fazla görebiliriz rally anlamında. Zaten oyunun en son gelinen iki komutanı da William ve Maurya olduğu için anlatacaklarımızın aslında teknik olarak sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önceliğiniz dediğim gibi Cengiz Saladin ikilisinden bir tanesine yönelmek ve o şartları sağlayıp onu kasmak. Sonrasında Cengiz ve Saladin'i hallettikten sonraki süreçte şimdi şöyle bir durum daha gerçekleşiyor dostlar. Cengiz ve Saladin'i hallettiniz. YSG'yi kasacaksınız. 3. KVK'ya girerken özellikle Saladin'den verimi almaya başladığınız dönem yaşadığınız bir dönem oluyor. Özellikle kalıntılara girdiğinizde Cengiz çok fazla oda kaldığı için Saladin'i YSG ile kullanarak ya da YSG kasmadıysanız arkasına Cengiz koyarak güzel verimler alıyorsunuz. Valileri bittikten sonra 3. KVK'yı bitirdikten sonra şöyle bir şey yapmanızı öneririm. Atilla Takeda'yı, Cengiz'i, Saladin'i, YSG'yi hepsini tamamen bitirmiş olma free to play bir hesap için çok mümkün değil 3. KVK düzeninde. O yüzden 3. KVK'yı bitirip ya 4. KVK'yı oynayıp 2. KVK'ya göç edin ya da 3. KVK'yı bitirdikten sonra direkt 2. KVK'ya göç edip yeniden komutanlarınızı istediğiniz seviyeye getirmek için hesabınıza zaman kazandırmanız sizin için önemli olacaktır. Bazı dostlarımız şunu da yapabiliyor. Yani ilk komutan döngüsünde yani Cengiz ve Saladin'i aldıktan sonra hesabına ekledikten sonra yaşlı bir krallığa gidip orada komutanlarıyla uğraşırken yaşlı ve alışveriş yapabilen bir krallıkta kendilerine yer bulabilecekleri bir krallıkta Kart Kralı'ndan işte ilerleyen komutanları Atilla Takeda'yı efendime söyleyeyim bu Maurya'yı, Chandragupta Maurya'yı ve William'ı elde edip geri işte yine genç bir krallığa gelebiliyorlar. Öyle bir şey daha yapabiliyorsunuz ama şunu unutmayın ki sizin oyunun başlangıcındaki komutanlarınızı çok fazla iyi duruma getirmeden gelecekteki komutanlarınızı kasmanız bir eksiklik yaratacak. Her zaman işte öncelik sırasını bozduğunuz için hangisine bir an önce gideceğinizle ilgili kafanızda hep bir soru işareti olacak. Bir de işte ekipman anlamında yeterli seviyeye gelmediyse hesabınız gelişmiş komutanı almanız da çok olağanüstü bir fark yaratmayacak. Yani sizin Cengiz'in üzerinize giydirdiği ekipmanlarınız çok yeterli bir seviyeye gelmediyse yani özellik patlamış işte iyi bir duruma gelmediyse William'a 3. KVK'da sahip olmanız çok da böyle olağanüstü bir şey yaratmayacak size. Tabii ki etki yaratacak ama mevcut krallığınızdan memnunsanız yani işte krallığınızdaki güç dağılımı iyi, chestler güzel geliyorsa kendinizi riske atıp daha yaşlı bir krallığa Kart Kralı'ndan işte çarktan işte bir şeyler almak için gidiyor olmanız size şu sorunu getiriyor. Birincisi oradaki insanları çok fazla tanımadığınız için her zaman kaynak için sizi sıfırlama ihtimalleri olabilir. Herhangi bir şekilde ilk iki birlikte yer alamazsanız mevcut gold chestlerden faydalanamama gibi bir durumunuz olabilir. Veya gittiğiniz krallıkta çok sizin krallığınıza göre gold chest doğru düzgün çekilmiyorsa hesabınızın gelişmesini sırf komutan alacağınız için yavaşlatabilirsiniz. Ve geri döneceğiniz zaman da mevcut krallığınızın sizi kabul edip edememe gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Yani çıkarsınız krallıktan gidersiniz yaşlı krallığa. Siz döneceğiniz zaman krallığınız imperium krallığa dönüştüyse o krallığa giremezsiniz. Öyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Yani bunun kararını gerçekten iyi düşünerek vermeniz gerekiyor. Riskleri göz önünde bulundurun. Ona göre kendinize ve kendi hesabınızın koşuluna göre en doğru kararı vermeye gayret gösterin diyorum ve sözlerimi burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız birer beğeni bırakabilirsiniz. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.